Evrende her nesne bir şekilde enerji yayıyor. O halde insanoğlu, gelişmiş teknolojisiyle neden sadece fosil yakıtlar ve elektrik enerjisine muhtaç? Evlerimizde kullandığımız enerji bedava olsaydı, araçlarımız fosil yakıtlar yerine farklı ve ücretsiz enerji türleriyle çalışsaydı, bunlar size hayal ürünü gibi geliyorsa videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü belgeler ve görüntüler bedava enerjinin ne kadar basit olduğunu ortaya koyuyor. Anti-yer çekimi teknolojisinin halen nasıl komplo teorileri arasında yer aldığı oldukça şaşırtıcı bir şeydir. Çünkü Amerika, İngiltere, Rusya, Çin, Fransa, Hindistan gibi ülkelerin istihbarat servisleri, uzay ajansları ve bazı üniversiteleri bu teknolojiyi güncel olarak kullanmakta ve geliştirmeye devam etmektedir. Michigan Üniversitesi Profesörü, Konut Geliştirme ve Kalkınma Departmanı'nın eski başkanı Richard Dolan ile birkaç yüksek lisans öğrencisinden oluşan inceleme ekibi, yaptıkları incelemede Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı örtülü ödeneğine bir yıl içerisinde kongre onayı ve bilgisi olmaksızın aktarılan paranın 21 trilyon dolar olduğunu tespit ettiler. Bu neden önemli? Çünkü paranın kara bütçe diye adlandırılan bir bütçeyi finanse ettiği söylentilerini ispatlıyordu. Kongrenin gözetimini gerektirmeyen bu finansman Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen her askeri kurumunda mevcut. Bu kara bütçe dünyası uzun yıllardır faaliyet göstermektedir. Kara bütçe, bilimden arkeolojiye kadar her alanda muazzam miktarlarda kaynak kullanan, teknolojik olarak kendisini ana akım dünyadan çok ileri götüren ayrı bir uygarlığı kapsamaktadır. Kaç kişiyi istihdam ediyor, onu kim kullanıyor? Bu soruların birçoğu bilinmemektedir. Ancak parayı takip ederseniz belki biraz size fikir verecektir. Kara bütçe dünyasında rakip teknolojiyi icat eden herhangi bir sivil her zaman tacize maruz kalmıştır ve yeniliklerini veya icatlarını kamuya duyurmasına engel olunmuştur. Bunun nedeni bu teknolojilerin sınıflandırılmış olmalarıdır. Çünkü öyle icatlar var ki kamuya açıklanırsa tüm ekonomik düzeni ve güç dengelerini değiştirebilir, muazzam miktarlarda gücü tehdit eder ve küresel elitin insan nüfusu üzerindeki kontrolünü ciddi biçimde çıkmaza sokabilirdi. Şimdiye değin kamuyla paylaşılması engellenmiş icatların bir listesini 1971 senesinde araştırmacı Michael Ravnitsky ele geçirdi. Listelenen teknolojinin çoğu çeşitli askeri uygulamalarla ilgili gibi görünüyor. Bu listenin orijinal kopyasını www.kültbilgi.com'a yüklüyorum ve indirme linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Arzu ederseniz belgeyi inceleyerek yıllar boyunca dünyadan nelerin saklandığını kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Bu listede bulunan engellenmiş en önemli buluşlardan bir tanesi Otis Carr tarafından icat edilen düşük maliyetli anti-yer çekimi araçlarıdır. CIA'nin ilk direktörü Rescue Hillenkott'a göre hava kuvvetleri subaylarının varlığının farkında olduklarını belirterek UFO'lara ilişkin resmi bir gizlilik ve karalama kampanyası yapılıyor. Bugün elektrooptik verilere ve hatta fiziksel kanıtlara sahibiz. Bu tür bir teknolojiyi gözlemleyen tanıklıklardan bahsetmiyorum bile. Steve Justice gibi eski ve en son emekli olan Lockheed Martin Aerospace programlarının emekli direktörlerinden gelen açıklamalar da var. Justice verdiği röportajda durumu kısa ve net şekilde özetledi. Birçok şey. Aerospace programına ilk katıldığımda bana etrafı gezdirdiler. Üzerinde çalıştıkları ve gördüğüm teknolojilere gelince onları devrimci olarak adlandırmak dahi açıklayabilmenin çok gerisinde kalıyor. Ayrıca UFO'larda gördükleri hareket kabiliyetlerini taklit eden bir zanaat üzerinde çalışıyorlar. New Hampshire Üniversitesi'nden Profesör Theodore Lodre tarafından yazılan 21. yüzyıl için kutunun dışında uzay ve kara taşımacılığı ve enerji teknolojileri başlıklı bir makale, Amerika Birleşik Devletleri'nde anti-yer çekimi araştırmalarının gelişimini gözden geçiriyor ve araştırma faaliyetlerinin nasıl göründüğünü anlatıyordu. Lodre'nin bu çalışmasını hiçbir kurum yayınlamayı kabul etmemiş ve ölümünün ardından çalışma ortadan kaybolmuştu. ...1950'lerin sonlarında OTC Enterprises Maryland isimli firma, Baltimore Sky's'ın 3 Nisan sayısında bir bildiri yayınladı. Açıklama, şirketin dünya atmosferinin dışına seyahat edebilecek bir uçan daire üretmeye hazır olduğu iddiası şeklinde geldi. Gerekli olan tek şey yaklaşık 20 milyon dolarlık büyük miktarda bir finansmandı. Bu şirketin kurucusu Otis Carr'dı.
Şimdi bunun 1950'lerde olduğunu unutmayın. Bu sırada özellikle atom bombası atıldıktan sonra büyük bir UFO görüş dalgası vardı. Konu ana akım medyanın çok dikkatini çekiyordu. Apollo 14 astronotu Edgar Mitchell'in gerçek olduğunu iddia ettiği kaza yapan gemi ve bedenler söylentileri bugünlerde yaygınlaşmıştı. Amerikan ordusu bu dönemlerde kısıtlı da olsa UFO teknolojilerine sahip miydi? Araştırmalardan yola çıkarak kesinlikle öyle görünüyor. Carr'ın geliştirdiği anti-yer çekimi motoru Tesla'nın çalışmalarını referans alıyordu. O dönemde firma anti-yer çekimi motorunun minyatür bir versiyonunu geliştirdi ve pek çok makette başarılı şekilde test etti. Zamanla yatırımcılar ve devlet bu teknolojiye ilgi göstermeye başladı. Proje yatırım almaya başlayınca ilk büyük gemisini inşa etti. Bu 6 ayaklı ve 12 metre çapında bir modeldi. İnşası tamamlanan gemi 1958 senesinde Oklahoma şehrinde halka açık olarak test edildi. Sonuçlarsa herkesin aklını başından aldı. Gemi saatte 8500 km hıza çıkabiliyor, standart hava taşıtları için yatay ve dikey imkansız manevraları kolaylıkla gerçekleştirebiliyordu. Bu dönemlerde 4 ve 6 metre çapında daha ufak anti-yer çekim motorları kullanan 2 araç daha tasarladı. Bunların 1962 senesinde seri üretime geçerek aile arabalarının yerini almasını düşünüyordu. Böylece devlet otoyol inşa etme masrafından da kurtulacaktı. 1959'da 45 metrelik başka bir model denedi. Bu modelde saatte 9400 km sürate erişti ve 14 saat havada kalmayı başardı. Bu arada firma sade anti-yer çekim motoru değil, yer çekimiyle çalışan sınırsız enerji üretebilen bir jeneratör de geliştirmiş ve yatırımcılarına satmaya başlamıştı. Bu jeneratörler başlarda büyük fabrikaların enerji ihtiyaçlarını karşılayacak, sonralarında ise daha ufak modelleri ev ve apartmanların enerji ihtiyaçlarını gidereceklerdi. Ayrıca Carr, eğlence merkezleri için de yerden yükselebilen araçlar yapıyor ve satıyordu. Carr'ın esas amacı 100 metre çapında 40 ton ağırlık taşıyan ve 14.500 km hıza ulaşabilen bir gemi inşa ederek Ay'a gitmekti. Gemi projelendirildi. Hatta Carr'a eşlik etmesi için Amerikan Hava Kuvvetleri'nden subaylar görevlendirildi. Şu anda ekranda gördüğünüz bu son geminin orijinal projesidir. İşte tam bu esnada Amerikan True Magazine dergisi Otis Carr'ın icatları hakkında şok edici bir yazı kaleme aldı. Yazıda Carr, Amerikan ekonomik sistemini çökertmeye çalışan bir Sovyet ajanı olarak suçlanıyor ve geliştirdiği teknolojinin ona Sovyetlerce verildiği iddia ediliyordu. Başta yazıyı kimse dikkate almadı. 2 hafta sonra savcılık, OTC Enterprises Maryland'a polisleri yollayarak zorla kapattırdı ve tüm materyallere el koydu. Carr bir süre kaçtıysa da sonra teslim oldu. Tüm mal varlığını kaybetmişti. Savcılık onu anti-yer çekim motoru ve anti-yer çekim jeneratörü sattığı işletmeleri dolandırmakla suçluyordu. Oysa söz verdiği motorları ve jeneratörleri teslim etmişti ve mağdur sıfatıyla kimse kendisinden şikayetçi olmamıştı. Yine de alışveriş yapan fabrikalar iddianamede mağdur sıfatıyla yer alıyordu. Yargılama sonunda Otis Carr o dönemin parasıyla $5.000 cezaya çarptırıldı. Bu parayı ödeyemeyerek hapse girdi ve tam 14 sene hapiste kaldı. Ardından dava hakkında demeç vermemesi ve konuşmaması kaydıyla 14 sene sonunda tahliye edildi. 1982 senesine kadar da bu konuda asla konuşmadı ve hayata gözlerini yumdu. Otis Carr kayıtlara bir dolandırıcı olarak geçti. 1984 senesinde New York Times Otis Carr'ın hikayesine ilgi duydu ve bir yazı dizisi başlatmak istedi. Savcılıktan elde ettikleri dava dosyalarında pek çok eksik evrak vardı. Şikayetçi olduğu iddia edilen firmaların sadece isim, ünvan ve adresleri varken şikayet dilekçelerine rastlanmıyordu. Ancak gazete başka bir bulguya daha ulaştı. Carr'dan anti-yer çekim motoru ve jeneratörü satın alan firmaların aldıkları mallara devlet yetkilileri tarafından bir süre sonra standartlara uymadıkları ve patent ihlali yaptıkları gerekçesiyle el konulmuştu. Ve firmalar haklarını aramak için defalarca devlet aleyhine dava açmak istemişse de davalar takipsizlikle sonuçlanmıştı. New York Times, makalenin ilk bölümünü yayınlayacağı günden bir gece evvel makale editörü gözaltına alınmış ve makalenin basımına engel olunmuştu.